Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çıtır çıtır basma kadayıf tarifi hazırladım. Yapımı oldukça kolay ve gerçekten çok bereketli, lezzetli bir tarif. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 600 gram yaş kadayıfımı şöyle poşetten çıkardım. Çok sert ve sıkı bir durumda. Bunu açıyoruz. İyice tel tel kabartıp havalandıracağız arkadaşlar. Mutlaka bu işlemi gerçekleştirin. Kadayıfınızın lezzetli, tam kıvamında her tarafına şekerinin, yağın eşit geçmesi için bu çok önemli. İyice havalandırıp açtığımız kadayıflarımızı da ince ince tahtamızın üzerinde doğruyoruz. Normalde bu işlemi yapmasanız da olur arkadaşlar, ama restoran usulü yapacaksanız yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde bastığınızda kadayıfınızı çok daha çıtır çıtır, çok daha ince şekilde kıvamını ve lezzetini ayarlayabilirsiniz. Şöyle tamamını doğrayıp tepsimin içerisine alıyorum ve tekrardan bir havalandırma işlemi yapacağım. Elimle hem kadayıfları tekrardan havalandıracağım, hem arada yapışık kalmış olan kadayıfları da ayıracağım bu arada. Şöyle ara ara ufak çıkan parçalar oluyor. Dediğim gibi onları elimizde açıyoruz, tiftikliyoruz güzelce. Tamamını hazırladım ve yağımı eritip üzerine dökeceğim. 250 gram tereyağı kullandım. İsterseniz yarısını ayçiçek yağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Erittiğim tereyağımın üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar pekmez ilave ediyorum. İyice çırpıyorum bu aşamadan sonraki pekmez yağ iyice yerleşsin. Böyle aralarda parça parça kalmasın. Kadayıfımızın üzerine döktüğümüzde bir yerde böyle yapışık toplu bir pekmez kalmaması gerekiyor ki yanığa sebep olmasın. Bu nedenle yağımızın içerisine katıp çırparsak çok daha verimli sonuç alabiliriz. Tamamını kadayıflarımın üzerine döktükten sonra karıştırarak bütün yağı kadayıflara yediriyorum. Mutlaka bu işlemde özen gösterin arkadaşlar. Her tarafa yağın eşit dağıldığından emin olmakta fayda var. Tamamını bu şekilde yaptıktan sonra ikiye bölüyoruz. Yarısını tepsimizin altına, diğer yarısını da üstüne koyacağız. Kadayıflarımızı eşit iki parçaya böldükten sonra tepsimizi kenara alıyoruz ve fırında pişireceğimiz tepsimizin içerisine güzelce yağımızı yayıyoruz. Mutlaka tepsimizin tabanını yağlayalım. Hani kadayıfları yağladık gerek yok gibi düşünmeyin kesinlikle. Tekrardan ayırdığım kadayıfımı şöyle tepsimin dibine yayarken tel tel yine ayırmaya özen gösteriyorum. Her aşamada bu işlemi yaparsanız kadayıfınız çok eşit, çok düzenli bir şekilde dağılmış ve yayılmış olur. Ayrıca böyle bir yerde yapışık kalıp içerisine yağ çekmeyen, şerbet çekmeyen bir bölüm olmaz. Bu çok önemli ve püf noktası arkadaşlar. Tepsimizin tabanına kadayıfımızı yaydıktan hemen sonra yaklaşık 1,5 su bardağı ceviz içine robottan geçiriyorum. Ben olabildiğince ince şekilde geçtim. Siz isterseniz biraz daha iri geçebilirsiniz. Ben bu kıvamından çok memnun kaldım. Genelde de yaparken olabildiğince ince çekiyorum. Bol bol döktüğüm için de hiçbir sorun yaşamıyorum. Daha lezzetli, daha güzel oluyor arkadaşlar. Kadayıfımızın üzerine de bolca her tarafa eşit gelecek şekilde cevizlerimi döküyorum. İsterseniz siz fındık, Antep fıstığı, hatta daha ekonomik olsun isterseniz yer fıstığı bile kullanabilirsiniz. Daha önceden yer fıstıklısında yapmışlığım var. Şerbetini yedikten sonra asla bir lezzet kaybı olmuyor. Yani tabii bir Antep fıstıklı kadar lezzetli olmayabilir ama gayet lezzetli bir tatlı oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Şöyle ikinci katımı da cevizlerimin üzerine kapatıyorum. İlk katta gösterdiğimiz özeni aynı şekilde ikinci katta da gösteriyoruz. Tamamını eşit şekilde yayıyoruz. Elimizle bastırıp kontrol ediyoruz. Boşluk kalan yerlere eşitleyerek tekrardan devam ediyoruz. Tamamında aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Eşitlediğimize emin olduktan sonra da üzerine bir poşet örtüyoruz. Çünkü birkaç saat dinlendirmemiz gerekiyor mutlaka. Basma kadayıfı öyle hemen bir bastırayım, fırına atayım olmaz arkadaşlar. Restoran usulü isterseniz mutlaka en az 3-4 saat dinlendirmeniz gerekir. Benim tepsim kare olduğu için biraz kolay oldu bu işlem, ama yuvarlak tepsilerde de bir boy küçük tepsiyi içine koyabilirsiniz.
Ben şöyle kesme tahtamla birlikte her tarafına bastırdım ve daha sonra üzerine bir ağırlık koydum. Bir gece beklettim bu şekilde arkadaşlar. Zaten akşam hazırlamıştım. Sabahta üstündeki ağırlıkları kaldırdıktan sonra fırına vermek için hemen bir açtım. Size de şöyle göstermek isterim. Gayet güzel. Onu kenara alıyorum. Fırınımı ısıtacağım. Bir yandan da şerbetimi hazırlıyorum arkadaşlar. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. İyice ısındıktan sonra tatlımızı koyalım. Ben tatlıyı sıcak, şerbeti soğuk yapacağım için hemen fırına atmadım tatlımı. 5 su bardağı toz şekerimin üzerine 5 su bardağı su ilave ettim. İçerisine de bir parça limon koydum. Kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra da yaklaşık 40 dakika kadar orta ateşte pişirdim. Hafif yoğun kıvamlı, çok yoğun olmayacak, hafif ağdalı bir şerbet elde ettim ve şerbetimi soğumaya bıraktım. Şerbetimizi tekrar ediyorum, soğuk kullanıyoruz. Baklavalarda genelde sıcağı sıcak yapıyorum. Kafanızı kesinlikle karıştırmasın arkadaşlar. Kadayıfı yaparken bir künefe mantığıyla yapıyoruz. Şerbetimi hazırladıktan sonra kadayıfımı da fırına attım. Şöyle bir yüzü kızardı. Ters düz edip yaklaşık 40 dakika kadar daha da pişireceğim arkadaşlar. Bu işlem biraz korkutucu olabilir. Acaba çevirebilecek miyim veya tepsiye dökebilecek miyim diye. İşin açıkçası biraz ben de ürkmedim desem yalan olur. Ama çok kolay bir şekilde yaptım arkadaşlar. Eminim siz de hiç zorlanmadan hazırlayabilirsiniz. Hiç gözünüz korkmasın. Çok rahat bir şekilde dönecektir. Bu arada bunu yapmamızın da en büyük sebebi alt kısmının çok daha düz olmasından dolayı o estetik görüntüyü sağlayabilmek amacıyla tekrar fırına gönderiyorum. İyice nar gibi kızartacağım arkadaşlar. Yaklaşık 40 dakikanın sonunda kadayıfım nar gibi kızardı. Bir 5 dakika dinlendirdikten hemen sonra sıcak tatlımın üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Bu şekilde yaparsanız çıtırlığını kesinlikle kaybetmeyecektir. Ve dinlenmeye alıyorum. İyice soğuduktan sonra tatlımı porsiyonlayacağım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bana destek olun ve kanalıma abone olun. Destekleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Daha fazla kişiye ulaşmak için sizin desteklerinize ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar. Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. İçerisine ceviz koyduğum için üzerinde cevizlerle süsledim. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Ben üzerine böyle bir parça dondurma ilave ettim. Dondurmada ev yapımı, yapmak isterseniz onun da tarifini üstte bir yere bırakırım arkadaşlar. Benzer tarifler için de kanalımı ziyaret edip videolarımdan bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.